Düşünün ki sizi dış dünyadan koruması gereken kendi savunma sisteminiz, yani bağışıklık sisteminiz, bir gün size savaş açıyor. Bu bir bilim kurgu filminin başlangıç sahnesi gibi gelse de romatoid artrit hastaları için bu her gün yaşanan bir gerçek. Gelin bugün bağışıklık sisteminin neden ve nasıl kendi eklemlerine saldırdığı bu karmaşık otoimmün hastalığın anatomisini birlikte inceleyelim. İşte bütün meselenin kilitlendiği soru bu. Normalde bağışıklık sistemimiz, virüsler ve bakteriler gibi dış tehditlere karşı bizi koruyan mükemmel bir ordudur. Fakat romatoid artritte bu ordu, dostu düşmandan ayıramaz hale geliyor ve kendi kalesine, yani vücudun kendi dokularına saldırmaya başlıyor. Biz bu duruma otoimmünite diyoruz. Sakın bunu yaşlanmayla gelen basit bir eklem aşınması sanmayın. Hayır, bu çok daha farklı. Eklemlerin içinde kelimenin tam anlamıyla durmak bilmeyen bir savaş yaşanıyor. Bu sürekli iltihaplanma, zamanla kıkırdağı ve kemiğe yavaş yavaş eriterek ciddi fonksiyon kayıplarına ve deformitelere yol açabiliyor. Bugünkü yol haritamız bu şekilde. Önce hastalığın ne olduğunu tanımlayacağız, sonra vücudun içindeki o savaşa yakından bakacağız, eklemlerin ötesindeki etkilerini göreceğiz, nasıl teşhis edildiğini anlayacağız ve en son modern tedavi stratejilerini inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk durağımız romatoid artrit tam olarak nedir? Onu sıradan bir eklem ağrısından ayıran o temel, o kritik özellikler neler? Gelin bir bakalım. Romatoid artritin adeta bir kart viziti gibidir bazı belirtiler. Mesela o meşhur sabah tutukluğu. Yarım saati hatta bazen saatleri bulan bir katılık düşünün. Güne başlamak bile başlı başına bir mücadele haline gelir. Ve bir de o ilginç simetri durumu var. Yani vücudun bir tarafındaki eklem etkilenmişse genellikle diğer taraftaki eşi de etkilenir. Sağ bilekse sol bilekte. Peki bu hastalık kimleri vuruyor? Rakamlara baktığımızda tablo çok net. Kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık 3 kat daha sık görülüyor. Genelde 40'lı 70'li yaşlar arasında zirve yapsa da unutmamak lazım, her yaşta kapıyı çalabilir. Ve bu nadir bir durumda değil. Bakın, dünya nüfusunun yaklaşık %1'ini etkiliyor ki bu hiç de az bir rakam değil. Peki tüm bunların arkasında ne yatıyor? Gelin şimdi işin neden kısmına, yani hastalığın mekanizmasının kalbine inelim. Vücudun içinde kopan o fırtınayı anlamaya çalışalım. Romatoid artritin tek bir sebebi yok. Bu daha çok bir kusursuz fırtına senaryosu gibi. 3 ana faktör bir araya geliyor. Birincisi, genetik bir yatkınlığınız var. İkincisi, sigara gibi, belki geçirilmiş bir enfeksiyon gibi çevresel bir tetikleyici devreye giriyor. Ve işte bu ikisi birleştiğinde, üçüncüsü, yani bağışıklık sisteminin o meşhur kontrolden çıkışı başlıyor. Peki bu savaşta bağışıklık sistemi ne kullanıyor? İşte onlara otoantikor diyoruz. Şöyle düşünün, normalde ülkeyi koruması gereken füzeler yanlış bir hedefleme ile kendi şehirlerinizi vurmaya başlıyor. İşte bu otoantikorlar da tam olarak bunu yapıyor. Kan testlerinde baktığımız romatoid faktör, yani RF ve özellikle ACPA, işte bu yanlış hedefe kilitlenmiş füzelerin varlığını bize gösteren dumanı tüten kanıtlardır. İşte bu görüntü, savaşın ne kadar yıkıcı olduğunu gözler önüne seriyor. Soldaki sağlıklı ekleme bir bakın. Pürüzsüz, işlevsel. Şimdi de sağdakine bakalım. İşte bu romatoid artritin eseri. Sinovium dediğimiz o eklem zarı iltihaplanıp adeta bir canavara dönüşüyor. Kıkırdağı ve kemiği yiyip bitiriyor. O dayanılmaz ağrının, o hareket zorluğunun arkasındaki sebep tam olarak bu yıkım. Ama sakın bu savaşın sadece eklemlerde yaşandığını düşünmeyin. Bu çok önemli bir nokta. Romatoid artrit sistemik bir hastalık. Yani iltihap sadece eklemlerde kalmıyor, tüm vücuda yayılıyor. Mesela ne oluyor? Vücuttaki bu sürekli iltihap hali damarları da etkiliyor ve bu da kalp hastalığı riskini ciddi şekilde arttırıyor. Akciğerlerde sorunlara yol açabiliyor. Bazen cilt altında romatoid nodül dediğimiz ağrısız şişlikler oluşuyor. Kemikler zayıflıyor, yani osteoporoz riski artıyor. Hatta Felty sendromu gibi çok daha nadir ama ciddi durumlarda tablo daha da ağırlaşıyor. Bakın, bu rakam gerçekten çok önemli. Hastaların yaklaşık %40'ı. Bu, neredeyse her 2 hastadan biri demek. Eklem sorunlarının yanında, vücudun başka bir yerinde de bu tür komplikasyonlar yaşıyor. İşte bu yüzden diyoruz ki, bu hastalık sadece eklem ağrısından ibaret değil ve tedavisi de bütüncül olmak zorunda. Peki böylesine karmaşık,
Adeta bir taklit ustası gibi başka hastalıkları andıran bu durumu doktorlar nasıl teşhis ediyor? Bu süreç tek bir kan testine bakıp tamam budur demek gibi değil. Daha çok bir dedektifin ipuçlarını bir araya getirmesine benziyor. Gerçek bir klinik dedektiflik çalışması. Bu dedektiflik çalışmasının adımları var. İlk adım hastayı dinlemek, onun hikayesi en önemli ipucu. O sabah tutuklulukları, ağrının simetrik olması. Sonra ikinci adım fizik muayene. Doktor, eklemlerdeki şişliği, hassasiyeti bizzat kontrol eder. Üçüncü adımda laboratuvar devreye giriyor. Kan testleriyle hem otoantikorları hem de iltihap seviyesini arıyoruz. İşte tüm bu kanıtlar bir araya geldiğinde tanıya ulaşılıyor. Hatta bu dedektiflik işini daha sistematik hale getirmek için uluslararası bir puanlama sistemi kullanılıyor. 4 temel şeye bakılıyor. 1. Hangi ve kaç eklem tutulmuş? 2. Kan testlerinde o meşhur otoantikorlar var mı? 3. İltihap belirteçleri yüksek mi? Ve 4. Bu şikayetler 6 haftadan uzun sürüyor mu? Her bir cevaba göre bir puan veriliyor. Ve işte kritik eşik, 6 puan. Eğer toplanan puanlar 10 üzerinden 6 veya üzerinde ise romatoid artrit tanısı konuluyor. Bu sistemin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Hastalığı eklemlerde geri dönülmez hasarlar oluşmadan çok erken bir evrede yakalamamızı sağlaması. Tanı konuldu. Peki ya şimdi? İşte bu noktadan sonra savaşın seyri tamamen değişiyor. Artık savunmada değil, taarruzdayız. Gelin modern tıbbın bu iltihapla nasıl mücadele ettiğine ve tedavi stratejilerine bir bakalım. Tedavideki amaç ağrıyı biraz azaltalım değil, hayır. Hedef çok daha büyük ve net, remisyon. Yani hastalığı tamamen uyku moduna almak, tüm belirtileri ortadan kaldırmak. Eğer tam remisyon olmuyorsa bile en azından hastalığı minimum aktivitede tutmak. Yani yangını söndürmek ve daha fazla hasar oluşmasını engellemek. Bu hedefe ulaşmak için de hedefe yönelik tedavi dediğimiz bir yol haritası var. Genelde ilk basamakta metotreksat gibi daha geleneksel, temel bir ilaçla yola çıkılır. Eğer bu ilk adım yeterli gelmezse, yani hedefe ulaşamazsak, o zaman vites yükseltilir. İkinci aşamada çok daha spesifik, çok daha akıllı diyebileceğimiz biyolojik veya hedefe yönelik sentetik ilaçlar devreye sokulur. Peki bu ilaçlar arasındaki fark ne? Şöyle anlatayım. Geleneksel ilaçlar sanki kalabalığa ateş açan bir silah gibi. Bağışıklık sistemini genel olarak baskılar. Biyolojik ilaçlarsa tam bir keskin nişancı. Gidip sadece iltihabı başlatan o kilit molekülü, mesela TNF-alfayı bulur ve onun nokta atışıyla etkisiz hale getirir. İşte bu yüzden modern tedavinin bel kemiğini oluşturuyorlar. Aslında bütün bu anlattıklarımızın özeti bu cümlede saklı. İki sihirli kelime var: erken tanı ve multidisipliner yaklaşım. Yani ne kadar erken teşhis koyar ve ne kadar erken doğru tedaviye başlarsak gelecekteki hasarı önleme şansımız o kadar artar. Bu bir takım oyunu. Peki, tüm bu yolculuktan sonra cebimize ne koymalıyız? 1. Romatoid artrit sadece eklemleri değil, tüm vücudu etkileyen sistemik bir hastalıktır. 2. Tanısı bir dedektif gibi ipuçlarını birleştirmeyi gerektiren bir bulmacadır. 3. Bu hastalıkta zaman en değerli şeydir. Erken ve etkin tedavi kalıcı hasarı önler. Ve 4. Günümüzdeki tedavilerin amacı hastaların dolu dolu bir hayat sürmesini sağlayan remisyondur. Peki gelecek bize ne getirecek? Belki de bir sonraki büyük devrim, herkese aynı ilacı vermek yerine her hastanın kendi genetik ve moleküler profiline özel, adeta bir terzi gibi kişiye özel tedaviler tasarlamak olacak. Ne dersiniz? Bu heyecan verici olasılığı düşünerek bu bölümü noktalayalım. Bizimle bu derinlemesine yolculuğa çıktığınız için teşekkürler.